Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün artık geri dönüş yapıyoruz Avusturya'ya. Şu an İstinye Park'tayız. Burada %100 şarjımızı yaptık arabanın. Bir şeyler yedik. Ve şimdi yola çıkmak için hazırlandık. İlk durağımız Edirne olacak. Super Charger. Daha sonrasında Edirne ile Belgrad arasında Bulgaristan'da bir yerde duracağız. Ama daha karar vermedik nerede duracağımızı. O şarjın durumuna bağlı. Daha sonra Belgrad'dan sonra Aleksinaç'ta duracağız. Aleksinaç'tan sonra Macaristan'da gelirken durduğumuz yerde duracağız. Siziget Miklos galiba oranın ismi. Orada durduktan sonra son kez evimize sağ salim bir şekilde inşallah varacağız. Gelirken 5 kere durmuştuk. Bakalım giderken kaç kere duracağız. Yolculuğumuz başlayabilir. Sıla yolu videosunu izlemediyseniz arkadaşlar aşağıdan izleyebilirsiniz. Beğenip yorum atarsanız ve abone olursanız çok seviniriz. Videomuz başlasın. Şöyle tekrardan göstereyim size. Edirne, Aleksinaç. Bu ikisinin arasında bir kez daha duracağız Bulgaristan'da. Belgrad ve Siziget St. Miklos. Bir de burada durduğumuzda son kez hedefimize ulaşacağız. Yani sabah saat 8-10 diyor. Ama tabi burada bir tane şarj istasyonunu hesap etmemiş. Ve büyük ihtimalle bir yere daha durmamızı istiyor. Onu da hesap etmemiş. Yani bütün şarj olaları galiba hesap edilmemiş gibi ama sanki 1 saat, 2 saat yani yaklaşık hesap etmiş, evet. 3 saat yaklaşık duracağız toplamda. Yani 8'i 10 geçe hedefimize ulaşacağımızı gösteriyor Macaristan'da son istasyona. Tabi buradan sonrası da bir 2-3 saat sürüyor. Bakalım şu an saat Türkiye saatiyle 3.30 15.36. Evet, şimdi yolculuğumuza başlayabiliriz. Evet, İstanbul trafiği. Bakalım ne kadar zamanda çıkabileceğiz. Şu an saat 15.49. Daha yeni çıktık. Biraz oyalandık. İstanbul'u bakalım ne zaman çıkacağız. Evet, yaklaşık 20 dakika sonra İstanbul'dan çıkıyoruz yavaştan. Normalde Edirne'ye yönüne gitmemiz gerekiyordu. Büyük ihtimalle orası kilit olduğu için Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden götürüyor. Büyük ihtimalle buradan Edirne'ye daha çabuk bir şekilde varacağız, o yüzden bu şekilde götürüyor. Evet, makas atan bir BMW gördünüz. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. %21 ile Edirne'ye varacağız diye gösteriyor Super Charger'a. Hava sıcaklığı 18 derece. Yani yaz gününden kalma bir hava var İstanbul'da. Tabii biz son 2-3 gündür bayağı bir rüzgar yedik. Belki sesimden de belli oluyordur. Bugün de aksine hava rüzgarsız, 18 derece ve sıcak. Evet, burası da gerçi Edirne'ye bağlıyor. Edirne-Ankara yoluna, yönüne doğru gidiyoruz. Bu düz götürmüyor. Yukarıdan bir yerden o yola bağlayacak, Edirne yoluna. %95 şarjımız var. Bu şekilde. Bırakırsın bu illeri, ötüşmüyor bülbülleri, Medine'ye varmak için Arap dilleri, akan sular durulur mu, Allah diye yorulur mu, Ahmet yarası buna derman bulur. Dedim
Evet arkadaşlar, normalde Tesla şarj istasyonuna gidecektik ama Türkiye çıkmadan son kez bir yemek yiyelim dedik. O yüzden bir tane AVM var burada. Onun yanındaki benzinliğe geldik, petrol ofisine. Size şöyle göstereyim. Burası petrol ofisi. Arka tarafta da Erasmus AVM var. Orada yemek yiyeceğiz. Bir aplikasyon indirmemiz lazım. 5 şarj diyor. Daha sonra şarjı başlatacağız burada. Burası 120'lik alet. İşte yemek yedik, namaz kıldık falan derken büyük ihtimalle istediğimiz seviyeye ulaşır. O yüzden burada şarj yapacağız. Hem Tesla istasyonunda sadece bir tane boş yer vardı. O yüzden oraya gitmek de istemedik. Çünkü hızını büyük ihtimalle 250 ile veremeyecekti. O yüzden buraya geldik. Ben de aplikasyonu indireyim, bilgilerimi gireyim. Bakalım kaç hızla şarjı verecek. Evet, son adım kaldı artık. Bakalım olacak mı? Evet, 5 dakikanın sonunda halledebildik. Sanırım başlayacak şimdi şarjı. Mavi yanıp sönmeye başladı. Burada şu an kontrol ediliyor gibisinden diye bir şey yapıyor. Evet, %10'la başladık şarjı. Verdiği hız 54, 56. Evet, sağ tarafta da araba olduğu için 56 ile veriyor. Bakalım bizim ekleyene kadar istediğimiz seviyeye ulaşabilecek mi? Evet. Şimdi buradaki AVM'ye doğru gidiyoruz. Şarjımızın da sonuna geldik. %99'a geldi. 1 saat 22 dakikadır buradayız. Ne yaptık? Yemek yedik. Namaz kıldık. Öyle yani oyalanmadık ekstradan. %99'a gelmiş. Artık %100'ü bekleyeceğiz. Daha sonra Bulgaristan'a doğru yola çıkacağız. Tesla 2 kere durman gerektiğini söylüyor ama biz bir kere de büyük ihtimalle gidebiliriz çünkü gelirken aynı şekilde olmuştu. Durduğumuz yerden Edirne'ye kadar hiç şarj etmeden gelmiştik. Yine aynı rotadan geri döneceğiz ve aynı istasyonda tekrar duracağız. Yani yolculuk aslında şimdi başlıyor gibi bizim için. Çünkü Kapıkule'den sonra asıl Sıla yolu başlıyor. Şu an %99'da. Bir de burası biraz yavaş veriyordu. Hatta şu an bayağı düşmüş. 6.4'e falan düşmüş. Toplam 68 kW enerji almışız. 742 TL. %10'la gelmiştik buraya. Buranın maksimum gücü de 120 kW. Ama yanında bir arabada takılı olduğu zaman güçleri bölüyor. O yüzden çok da hızlı bir alet değil. Birkaç dakika daha bekleyeceğiz. Daha sonra yola çıkacağız. 45 geçe yaklaşık. 19.45'te. Yani şöyle oluyor. Biz yola çıkalı İstanbul'dan 2.49 veya 3.49'da çıktık galiba. 3.49. 3. Yani 4'e gelmeden 4'e 10 kala falan yola çıktık. Şu an saat 8'e geliyor. Yani yaklaşık 4 saattir yoldayız. Molayla beraber. Şimdi yola çıkıyoruz. Yine ara ara çekeriz. Bir sonraki istasyona, yani durmak istediğimiz istasyona %10'la varacağız diye gösteriyor. 3 saat 7 dakika. 259 kilometre. Şu an şarjımız %99. Edirne'deyiz. Bu kuleye çok az kaldı. Önümüzdeki arabaları indirdiler. Ülkeden çıkış yapıyoruz. Biraz bir soğuk işte. Araba yavaş sür aşkım. Tak tak tak. Evet arkadaşlar, Kapıkule'ye geldik. Yaklaşık 20 dakika sonunda
Yani gümrükler boş. Önümüzde bir araba vardı sadece. Eşiyim. Evet. Ne cezası? EGS falan, trafik cezası, EGS var. Tamam. Ne kadar? Kartla ödeyebilirim. Bulgar sınırında biraz sıra var. Yaklaşık 7-8 araba var. Sıra açık. Hadi uyu artık. Evet arkadaşlar. Otobandan çıkış yaptık. Karşı yöne geçiyoruz şu an. Gelirken direkt otoban çıkışıydı. Burada karşı tarafa düştüğü için otobandan kısa çıktık. Karşı tarafa geçiyoruz. %11 ile geldik buraya. Yani varacağız. Ekstra bir daha durmak zorunda kalmadık. Burada bakalım kaç dakika şarj yapacağız. Çünkü bir sonraki istasyon Aleksinaç. Orası çok uzak değil. Sırbistan'a girdikten sonra bir 100 kilometre sonra galiba geliyor olması lazım. Evet, bu şekilde. Geldik istasyona. Şimdi takacağız. 5 numara. Şuradan şarj gidiyoruz. Taktık. 320'lik alet. %11'le geldik buraya. Başlıyor diye yazdı. Aleksinaç'a gideceğiz. 258 kilometre. Bakalım ne kadar şarj etmemiz gerekecek. Şu an 79'la veriyor. 80'lerde çıktı. 106 127 144 159. Evet, 159'da kaldı. Evet, biraz doldursun bakalım ne kadar gösterecek bu aşağıda. 169 173'e çıktı şu an. 183 190 189. Batarya ısıtmıştı gelirken. Bu civarda kalacak büyük ihtimalle. 188'de 190. Evet. Doldursun bakalım. 191'i gördük. Evet, bu şekilde. Biz de bir ihtiyaç molası yapalım. %62 şarjımız var. Eksi 9 gösteriyor. Yani %81'de falan bıraktığımızda oraya %10'la varacağız. Yani toplamda bir yarım saat durmuş olacağız burada. Daha sonra devam edeceğiz. Burası böyle bir benzin istasyonu ileride. Bu arka tarafta da otel var. Yani otelin park yerinde 6 tane şarj istasyonu var. Evet, yaklaşık 35 dakika sonra şarjımız %81'e geldi. Şimdi artık yola devam edebiliriz. Hatta 82 oldu ben size bunu anlatırken. Sadece bir kere şarj kendi kendine kapattı. Sonra tekrar başlatmak zorunda kaldım. %54'tü. Yani arabanın yollaşında beklemek gerekiyor bazen. Evet, şimdi otobana çıkıyoruz. Karşı yöne geçmemiz lazım. Buradan çıkıp ileriden tekrar gireceğiz. Kilometre sonra çıkış yapacağız tekrar otobandan. İleriden tekrar giriş yapacağız. Evet, şimdi buradan çıkış yapıyoruz. Kostenentz'ten.
Buradan soldan İhtiman yönüne doğru. Ve ileriden Sofya otobanına doğru tekrar giriyoruz. Buradan yine sola doğru. Evet, otobana geri çıktık. Yani bir nevi karşıya geçmiş olduk. Evet, şimdi normal yola tekrar girdik. 2 saat 45 dakika sonra Alexinaç'tayız. 252 kilometre sonra. Orada Tesla'nın süper şarjörü var. Ücretsiz şarj edebiliyoruz orada. Yine ara ara yolu çekeriz. Oraya vardığımızda tekrar açarız.
Evet, Bulgaristan'dan çıkıyoruz artık. Sırbistan'a giriş yapacağız. Evet, burada kamera vardı. Otoban vignetesini kontrol ediyor otomatik. Evet, biz sol taraftan gittik. Sol taraf arabalar için. Sağ taraf tırlar için. Yok pardon, şimdi geliyor otoban vignette kontrolü. Hatta birileri duruyor şu an burada. Evet, devam ediyoruz. Sistemden gördüm. Gümrükte 3 tane kapı açık. Çok da sıra yok. Çabuk geçecek gibiyiz. Hatta hiç sıra yok. Evet, direkt ilk kapıdan giriyoruz. Evet, toplamda 2 dakika sürdü veya sürmedi. Bulgaristan'dan çıktık. Şimdi Sırbistan'a gireceğiz. İki tane kapı açık. Bakalım, sağdan girdik. Evet, burası da yaklaşık 1 dakika sürdü. Şu an Sırbistan'dayız. Bir sonraki istasyona 1 saat 20 dakika var. 128 kilometre. Devam ediyoruz. Şimdi doğru devam edeceğiz. Evet, şarj istasyonuna geldik. Şimdi buradan çıkacağız. Aleksinaç'tan. Buradan çıkıp karşı tarafa geçeceğiz. Orada Tesla'nın şarj istasyonu var. Bosporus Otel'de. İstanbul restoranı var. Orada da yemek yapıyorlar. Türk yemekleri. Evet, çıktık şimdi buradan. Evet, burada gişede para ödememiz gerekiyor. Çünkü otobandan çıktığımız için. Alt oydu. 50 cent ödeme yaptık buraya. Şimdi devam ediyoruz. Buradan böyle sağa dönüyoruz. Buradan yine sağa dönüyoruz.
Otobanın karşısına geçtik şu an. Köprünün üzerinden. Sağ taraftaki otel. Bosporus Otel. Oradan giriş yapıyoruz sağa. Evet, şarj istasyonu şu an boş. Herhangi bir tanesine takabiliriz. Tek 2B devre dışı diyor. %8 ile geldik buraya arkadaşlar. Yani yaklaşık %3-4 gibi kaybımız oldu. Biraz hız yaptık. Yani yaklaşık şöyle diyeyim size 20-25 dakika kazanmış olduk yolda hız yaptığımız için. Bunu da şarjla dengeleyeceğiz. Burada bilmiyorum ne kadar durmamız gerekiyor. Ona bakayım kısa. Daha göstermiyor. 1 saat 55 dakika 195 km sonra Belgrad'da tekrar duracağız. Evet, bu doldurduğu şimdi şarj ücretsiz. Burada görüyorsunuz 124 ile veriyor. Datamın maksimum 125. Bu istasyonun o yüzden en maksimum veriyor şu an. Bakalım kaç dakika duracağız. Evet arkadaşlar, yaklaşık 40 dakika şarj ettik burada. %82 olduğunda yola çıkacağız. Yani %10'la oraya varacakmış gibi. Ve Belgrad'la Sizeke Set Miklos arasına Bayoneti şarj istasyonuna koyduk. Bakalım oraya kadar yetecek mi Belgrad'dan çıktığımızda. Onu da bir sonraki istasyonda göreceğiz. Şimdi yola çıkıyoruz. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt leicht nach rechts in Richtung abbiegen.
Jetzt leicht nach links auf abbiegen. Jetzt in den Kreisverkehr einfahren und die erste Ausfahrt nehmen. In 100 Metern in den Kreisverkehr einfahren und die erste Ausfahrt nehmen. Evet arkadaşlar, Kemal uyuduğu için ben birazcık göstereyim size. Bir dahaki duracağımız yer IoT Charging Station. Burada 2 ya da 57 dakika şarj et diye gösteriyor. Şuraya varabilelim diye. Büyük bir ihtimal orası Macaristan'dadır. Şu anda -94 gösteriyor. Şu anda 171 ile veriyor. 55 dakika sürecek diye gösteriyor. Arkadaşlar birazcık içim geçivermiş benim de ama çok derin uyuyamadım. Burayı da daha yeniledi. -24 ile varacağız diye gösteriyor. -24 olacağını bilseydim bilmiyorum bekler miydim bu kadar. Biraz uyumak da iyi geldi. Yoksa devam edemeyebilirdim. Bence ben şu 6 dakikayı beklemeden gideyim artık diyorum. Yani 98'deyken bırakıyorum. -23 gösteriyor. Kemal de şu anda uyuyor. Artık ben birazcık devam edip uyandırırım onu bir ara. Şarj 98'de. Ne kadar durduğumuzu bilmiyorum. Herhalde 2.45'te gelmiştik. 50-55 dakika durduk burada. Durum bu. Und die zweite Ausfahrt nehmen. Jetzt leicht nach rechts um.
Evet arkadaşlar. Gelirken durduğumuz OMV benzinliğine duracağız ama karşı tarafta. O yüzden buradan çıkış yapıyoruz. Otobandan. Karşı taraftan tekrar giriş yapacağız. Çünkü Ionity'ye girmiştim. Macaristan'ın ilk girişinde. Buraya kadar maalesef şarjımız yetmeyecek. In 200 Metern Geçen links auf sene geldiğimizde de yazın yine böyle yapmıştık. İlla ki aranızda plan vardır. Bu Belgrad'la Budapeşte arasında siz nerede duruyorsunuz şarj ederken? Çünkü bu biraz mantıksız oluyor. Çıkıyoruz otobandan, karşıya geçiyoruz. Bir de az değil yani, tam böyle 5 kilometre falan. 5 kilometre giriyoruz, 5 kilometre çıkıyoruz. Yine kart çekiyoruz, otoban parası ödüyoruz falan. Biraz zaman kaybı oluyor. Aranızda alternatif plan varsa yorumlara yazarsa seviniriz. Eğer Sıla yol videosunu izlediyseniz arkadaşlar biliyorsunuzdur, burada durmuştuk. Giderken OMV benzinliğinde. Şimdi döndük geldik karşı taraftan. Yine burada şarjımızı yapacağız. Buranın dezavantajı dakikayla şarj ediyor. Kilovatla değil. Bu da tabi biraz fiyat olarak yüksek oluyor. Jetzt haben Sie das Ziel erreicht. Evet, yine boş. Bir yerlerde gizli buzlama var. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor giderken. Evet. Seçtik 71 numarayı. Next dedik. Next. Taktık. Artık tanıdığı için arabayı. Bir şey girmemize de gerek yok. Start charging. Evet, başlaması lazım. Evet, yanmaya başladı. İşte yeşil yandı. %28'de geldik buraya. Bakalım ne kadar şarj etmemiz gerekecek. Şu an saat 5'i 19 geçiyor. Aşırı derecede soğuk hava şu an. Oh. Zaten biliyorsunuz biraz şifayı kattım. Bir lavaboya falan gireceğiz. İhtiyaç molası. Bir sonraki duracağımız yer 257 kilometre. Bakalım yüzde kaça ihtiyacımız olacak. Evet, daha sonra tekrar görüşürüz. Planda bir değişikliğe gittik. Bir sonraki istasyonumuz 2 saat sonra. Macaristan'da Ionity. Çünkü diğer tarafa yetişsin diye beklersek çok uzun bekleyeceğiz. Yani %100 yapmak zorunda kalacağız. Ve dediğim gibi burası dakikayla şarj ettiği için bu da biraz maliyetli olacak. O yüzden bir kere ekstra duracağız. Ionity'de. Macaristan'da Keşkemet'te. Daha sonrasında Macaristan'da ya Budapeşte tarafında duracağız ya da Győr tarafında duracağız. Onu artık bir sonraki vardığımız yerde karar vereceğiz. Bu şekilde. Bizde zaten bayağı yavaşladı şarj hızı, 160 kW'a kadar düştü. Yani burada bir 14 kW daha doldurup 88-90 arası yola çıkacağız. Bayağı uğraştırdı ha. Evet arkadaşlar, %89'a kadar şarj ettik. Bir sonraki istasyona kadar %11 şarjımız kalacak. 2 saat sonra 181 km sonra
Şimdi yola çıkıyoruz. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, 11 kilometre ters yöne gidiyoruz. Hatta çıkarken 16 kilometre gösteriyordu galiba veya 13 gösteriyordu. Diğer taraftan da 5 kilometre ters yöne gittik. Yani toplamda 20 kilometre kaybımız oldu. Burada şarj yapmak için. Geçen yazın geldiğimizde de böyle olmuştu. Böyle yapmıştık şarjı. Buna bir alternatif düşünmemiz lazım. Aranızda bilen varsa yoruma da yazabilir. Çünkü boşu boşuna bir 20 kilometre ve aynı zamanda zaman kaybı da oluyor. 10-15 dakika. Şu an dışarısı -2 derece. %86 şarjımız var. %12 ile yapacağız diye gösteriyor. Neresi burası? Sırboran tarafından şimdi çıkacağız. Yine otoban gişesinde para ödeyeceğiz. Diğer taraftan dolaşıp tekrar Macaristan yönüne doğru devam edeceğiz. Evet. Evet, toplamda 1 euro ödedik otoban parası. Şimdi sola dönüyoruz. Burada ileriden tekrar otobana gireceğiz. Subotica yönüne doğru döneceğiz. Yine bir otoban gişesi. Şimdi doğru istikamete doğru devam ediyoruz. Yollarda gizli buzlanma olabilir, o yüzden biraz yavaş devam edeceğiz. Yollarda kar birikimi var. O yüzden bayağı bir temkinli gidiyoruz. Yüzle gidiyoruz. Gerçi herkes yavaş gidiyor. Çünkü gizli buzlanma olabilir. Gümrüğe çok az kaldı. Yaklaşık 40-50 kilometre. Hatta 30 kilometre olabilir, yani 30 kilometre kaldı yaklaşık. Ama bu şekilde ilerliyoruz çünkü görüyorsunuz yerleri. Sol tarafta bayağı birikmiş kar. Sağ tarafta da aynı şekilde. O yüzden yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet, son otoban gişesine de geldik. Burası artık son. Bakalım kaç para tutacak. Otoban parası 2,5 euro ödedik. Artık yavaş yavaş Gümrüğe doğru yaklaşıyoruz. Sırbistan'dan çıkacağız. Macaristan'a giriş yapacağız. Orgos yazan yer gümrük kapısı oluyor. Yaklaşık 20 kilometre kaldı. Evet, sanki yol biraz sakinlemiş gibi. Yerlerdeki karlar erimiş. Eğer arkadaşlar bu sağ taraftan çıkarsanız burası ikinci kapı. Ama sadece sabah 7 ile akşam 7 arası açık, yani şu an açık değil. 8 dakikası var açılmasına, o yüzden biz düz geçiyoruz.
Zaten şu an dönmenin de çok anlamı yok. Çünkü yoğun bir sezon değil. Ama yoğun bir sezon olduğu zaman alternatif olarak o kapıyı kullanabilirsiniz. Kapı küçük bir kapı. Bazen orası daha hızlı ilerliyor. Evet, Gümrük'e 4 kilometre kaldı. 4 kilometre sonra Sırbistan'dan çıkıyoruz. Ve kısa bir süre sonra da Macaristan'a gireceğiz. Bakalım ne kadar sıra var Gümrük'te. Evet, sağ tarafta tırlar var. Sol tarafta araçlar. Çok sıra yok gibi. Evet, biraz araba var. 3 tane kapı açık toplamda. Şöyle orta kapıdan girelim. Evet, önümüzde 3-4 araba var. Artık burası son kapı arkadaşlar. Macaristan'a girdikten sonra biliyorsunuz Macaristan Avusturya arasında sınır yok. İkisi de Avrupa Birliği ülkesi olduğu için gümrüğü kaldırdılar. 90 kilometre sonra şarj istasyonu gelecek. %18 ile varacağız diye gösteriyor. Yola çıkarken %10-11'de. Kardan dolayı çok hız yapamadık. O yüzden orası arttı. Bu şekilde biraz bekletme var. Yani 10 dakikadır yaklaşık bekliyoruz. Toplamda 5 kapı açık ama çok yavaş ilerliyor. Burası Sırbistan çıkışı. Evet. Bir 20 dakika sürdü. Sırbistan'a çıktık. Şimdi Macaristan'a gireceğiz. Şöyle bakalım kaç kapı var. 2 kapı açık gibi. Ama ileride çoğalıyor kapılar. Bu kapının ismi de Röske. Şu an 7-12 geçe girdik. Bakalım kaçta çıkacağız. Evet arkadaşlar, son gümrükten de çıktık. Yani sadece Macar'da 1 saat 10 dakikadır gümrükteydik. Sırbistan çıkışında da yaklaşık 15-20 dakika. Yani 1,5 saat gümrükte bekledik burada. Şimdi devam ediyoruz. Buralarda kar var biraz. Hava sıcaklığı -5. Varacağımız şarj 13. Şu anki şarjımız 50. Evet, istasyona 42 kilometre var. Ve batarya ısıtmaya başladı kendisini. Yollar bu şekilde. Kenarlar bembeyaz. -3 derece var dışarıda. Devam ediyoruz. Evet. Birazdan otobandan çıkacağız kısa. 2,5 kilometre içeri gireceğiz. Ionity şarj istasyonunda şarj yapacağız. Trafik burada bayağı bir kapalı. Neyse ki çıkıyoruz buradan. Biz bekleyene kadar açılır. Evet, buradan yine sağa geçiyoruz. Dünaföld var. İstikametine doğru 1,7 kilometre sonra sağ tarafta şarj istasyonları var Ionity'nin. Burada daha önce durmuştuk. Yani bildiğimiz bir yer. O yüzden zaten burada durmayı tercih ettim. Çünkü Ionity'nin aplikasyonu var bende. Şimdi ekstra bir aplikasyon indirmeye gerek duymadık. O yüzden direkt buraya girdik. Evet, istasyonlar görüyorsunuz arka tarafta. Burada bayağı bir kar birikmiş. 200'lük aletler.
hızı 11 geçe başladık şarjı. %13 ile başlamıştık. Bir sonraki istasyon 200 km sonra. Şu an verdiği hız 156. Başta 200 de vermişti. Evet, bir artıyor, bir iniyor. Bakalım doldursun. Daha sonra tekrar görüşürüz. Yaklaşık yarım saattir buradayız. 79 oldu şarjımız. %2 ile varacağını diye gösteriyor. Ama biraz riskli geliyor. Bir de bayağı da düştü gücü. 200'lük alet olduğu için belirli bir yüzdeden sonra bayağı düşürmeye başladı. Şimdi büyük ihtimalle %5-6 doldurup yola çıkarız. Yani burada bir 5 dakika daha duracağız. Daha sonra yol bizi bekler. Yollar biraz daha durduk burada. 38 dakika toplamda. %84 şarjımız var. %8'de bir sonraki yere varacağız diye gösteriyor. 2 saat 23 dakika sonra. 201 kilometre sonra. Öyle. O duracağımız yerde artık son yer. Daha sonrasında şarj etmeden evimize kadar varabileceğiz. Yollar bu şekilde. Deri beyaz. Yollarda karlar varmış. Küremişler. Arabaların üzerinden geçmiş. Öyle yani. Devam ediyoruz. In 400 Metern links halten auf E60, E75 in Richtung Tour.
180 kilometre vardı yani. Şu an Macaristan'dayız hala. Güre 35 dakika kaldı ama görüntü bu şu anda. Trafik kilit. Normalde %8'de varacaktık. Bakın kaça çıktı. %22'ye çıktı. Yani bayağı bir gereksiz yer orada. Uzun durmuş olduk. Ama bunu da bilemezdik tabii. Biraz önce de yarım saat eklendi. Varacağımız saate. Trafikten dolayı. Böyle yani. Akmıyor. Şimdi son şarj molamızı yapmak için otobandan çıkıyoruz. Bu istasyon yine karşı yolda kalıyor. O yüzden buradan çıkıyoruz. Karşıya geçiyoruz. Burası Gjörring diye geçiyor. Sağdan çıktık. Şöyle bir dönüyoruz. Buraya %22 ile geldik. Saat 12.30. 1,5 kilometre içeri giriyoruz. In 200 Metern nach rechts auf die Auffahrt E60. E75 in Richtung Budapest. Buradan yine sağa. Buradan yine sağa dönüyoruz. Budapest yönüne. Jetzt leicht nach links abbiegen. Buradan düz geçiyoruz. Zaten o Enfa benzinliği hemen sağ tarafta kalıyor. Slayıl videosunu izlemediyseniz aşağıdan izleyebilirsiniz. Orada ilk burada durmuştuk. Yine aynı benzinlikte son kez duruyoruz. Jetzt befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Burada sırayla böyle Tesla'nın istasyonları var. %22 ile geldik buraya. Şimdi taktık. Yani çok durmamız gerekiyor burada. %22 ile geldik. %35 lazım ele kadar bize. Biz %50 dolduralım. Yani %80 civarı, 75-80 civarı dolduracağız. Bu da bize yetecek zaten. 12-34 saat. Bakalım kaç dakikada dolduracak. %85'e kadar doldurduk. Yaklaşık yarım saat durduk burada. Evet, son molamızda. Şimdi devam ediyoruz. Evet, buradan yine Bex Wien otobana doğru dönüyoruz. Karşı tarafa geçtik yani. Otobanda maalesef Macaristan hep böyle iki şeritli olduğu için 100 anca gidebiliyorsun. Yani hiç değişmiyor yaz kış. Bir hızlanıyorsun, bir yavaşlıyorsun. Şimdi açıldı biraz.
70'e kadar düştük görüyorsunuz. İstanbul'dan başlayan yolculuğumuz tam 24 saat sürdü. Avusturya'ya kadar. Türkiye saatiyle saat 3.45 3.50 civarında çıkmıştık. Ve Avusturya girişimiz 1.45 civarında. Türkiye 2 saat önde olduğu için, yani 2 saat geride Avusturya ve tam 24 saat yapıyor. Şimdi Avusturya'ya gidiyoruz yavaştan. Biliyorsunuz burada kontrol yok. Sadece tek tük araba gördüklerinde kenara çekiyorlar. Yani seçmece bir şekilde. Evet, girdik şimdi. Viyana'ya 63 kilometre var. Bizim kaldığımız yere de yaklaşık Viyana'dan sonra 60-70 kilometre, yani 120 kilometre sonra evdeyiz. Evet arkadaşlar, bu tarz videoların devamı için beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.